Buna fani dünya derler, durmayıp daim döner. Ademoğlu bir fenerdir, akıbet bir gün söner. Hikmet ehli, kalem ve kelam ehli üstadlarımızın ölüm üzerine söyledikleri mısraları, beyitleri terennüm etmeye, aktarmaya gayret edeceğiz. Ölümü onların gözüyle, onların bakışıyla seyretmek çok farklı bir şey. Modern dünyada alışageldiğimiz gibi böyle ürkülecek, soğuk ve sevimsiz bir şey olarak değil de bilakis sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir köprü olduğu bilincini tekrar hatırlatan nefis mısralara şahitlik edeceğiz biraz sonra. Ne demişti Necip Fazıl Kısakürek merhum? Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Getirilen delile bakılsın lütfen. Bütün yaratılmışların en üstünü olan Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra ölümün güzel şey olduğunda şüphe mi kalır? Bütün yaratılmışlar içinde ikinci olan da Halilullah İbrahim aleyhisselamdır. Azrail aleyhisselamla karşılaştı ve artık vaktin geldiğini, canını almak için vazifeli olduğunu söyleyince Hazreti Azrail, ben Allah'ın dostuyum dedi. Dost, dostun canını alır mı? Bunun üzerine Hazreti Azrail durumu arz etti ve Hak Teala cevap gönderdi. Dost dosta kavuşmaktan imtina eder mi? Bu defa İbrahim Aleyhisselam hemen gel ve çabuk al beni çabuk kavuştur sevgiliye demiştir. Hayatı idrak etmek, ölümü idrak etmekle birlikte cereyan eder. Eğer biri doğru anlaşılmaz, yeterli anlaşılmazsa diğeri de hem anlaşılmaz hem yaşanmaz. Zira demiştir ki hikmet ehli, herkes ölür de herkes gerçekten yaşamaz. Gerçekten yaşamak ölümü kamil manada idrak etmekle mümkündür. Sana batış görünür fakat o bir doğuştur. Kabir canı kurtarır benzerse de zindana. Hangi tohum bir yere ekildi de bitmedi, insan da bir tohumdan gelmedi mi meydana? Batış gibi gördüğün şey aslında doğuştur. Çünkü sen doğum adını verdiğin bir ameliye ile dünyaya geldin. Halbuki burada vakit geçici. Birkaç gün, birkaç yıl, birkaç 10 yıl, çok yüzyıl. Hani diyor ya çok yaşayan 100'e kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı yor deli gönül diyor ya hani adam. Neticede bitmeye mahkum olan bir zaman dilimi ve dar bir mekan içinde yaşıyorsun. Buna yaşamak bile denmez. Haddi zatında hayat adının verilmesi mecazdır. Hakiki manada hayat sonsuz olur. Mekan bakımından da sonsuz olur, zaman bakımından da. O yüzden aslında ölmek doğmaktır. Gerçek hayata doğmaktır. Yunus Emre'nin o çok meşhur şiirini, Hazret'in mısralarını hatırlamamak olmaz. Geldi geçti ömrüm benim şöyle esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, gözüm yumup açmış gibi. İş bu söze hak tanıktır, canlar gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ekinciye. Kimi biter kimi yiter yere tohum saçmış gibi. Eskilerin bir sözünü de buradan nakletmek yerinde olacak. Ölümü hatırlamak ömrü uzatır derler. Biz onu unutmaya gayret ediyoruz. Hem zihnimizden kovmaya hem fazla üzerinde düşünmemeye hem de kurduğumuz yeni şehirlerde, daha doğru deyişle kentlerde mezarlıkları şöyle 30-40 kilometre şehrin dışına atıyoruz. Bir cenazemiz olduğu zaman git bitmez bir yol. Ondan sonra dönüp geliyoruz. Güya uzaklaştırdık da kendimiz de uzaklaştık. Hiç öyle olur mu? Onu unutmamak, ölümü hatırda tutmak, insanın boynunu bükük, gözünü nemli, yüzünü mütebessim ve daha bir insan kılacağı muhakkaktır. Avrupa'da bulunduğu yıllarda Yahya Kemal Üstad'a İstanbul'un nüfusu ne kadar diye sormuşlar. 20 milyon demiş. Yahu bütün Türkiye'nin nüfusu yok o kadar ya. Üstad demişler yani amma yaptın demişler yani. Yani o Türkiye'nin o kadar nüfusu yok demişler. Yok az bile söyledim demiş. İstanbul'u ben bilirim, ölüleriyle yaşarlar. Ölüleriyle yaşarlar. O yüzden 20 milyon bile az. Hakikaten öyledir. Zeytinburnu'na gidersiniz. Orada medfun filan evliya zatın, filan mübarek zatın. İnsanların içinden ayrı olmadığını, onlarla beraber yaşadığını hissedersiniz. Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri berhayattır. Vefat etmiş toprağın altında filan gibi bir şey yok yani. O ne? Ölürse beden ölür, canlar ölesi değil demedi mi Hazreti Yunus Emre? Yani hayat devam ediyor. Sonu sonsuz bir hayata açılan ölüm olduktan sonra bu hayatta üzülmek için değer mi? Hakikate vakıf olanlar bu dünyadaki her türlü üzüntü ve sevinç karşısında donmuş deniz gibidirler. Zira bilirler ki bugün ikbal varsa yarın idbar var. Ya da tersi, bugün idbardaysan yarın ikbaldesin. O halde delicesine sevinmek de manasızdır. Kahrolarak üzülmek de manasız. Çünkü neticede imtihan olan bir hayat sürüp gitmektedir. Ademoğlu aleme üryan gelir, üryan gider.
Nalevi efkan ile giryan gelir, giryan gider. Geldiği zaman üzerinde bir kıyafet yoktur, bir elbise yoktur. Çıplak olarak gelir, üryan gelir. Aynı şekilde gider. Bu dünyadan hiçbir şey almadan, biriktirdiklerinin tamamını bırakıp giderek, gelirken ağladığı gibi giderken de ağlayarak gider. Unfuvanı sıhhata ey baki mağrur olma kim? Lacerem her hayyidana irtihal üstündedir. Ey baki, gençliğin verdiği enerjiye, dinamizme sakın güvenme. Çünkü herkes otobüs durağında otobüs bekleyen yolcular gibi tabut sırasını beklemektedir haddi zatında. Yani bugün genç olmak seni ölümden uzaklaştırmaz. El verir ki sen hazır ol, vakit geldiği zaman gülerek gitmek de sana ihsan olsun. Sükût-i layete nahiye varmamız yeydir. Nedir hayat uzayan ızdıraptan başka? Felekten istemeyiz yeryüzünde varsa huzur. Kemal semti hamuşanda haptan başka. Bitmez tükenmez sonsuz sükuta varmayı tercih ederiz. Zaten hayat dediğindeki uzayan bir ızdıraptan başka. Yeryüzünde huzur var mı? Yani emin değilim. Pek ümidim de yok ama varsa da istemiyorum. Felekten istemeyiz yeryüzünde varsa huzur. Peki ne istiyorsun? Hiç istediğin yok mu? Var. Kemal semti hamuşanda haptan başka. Suskunlar semtinde yani kabristanda uykudan başka bir isteğimiz yok. O ne güzel bir gelenektir, o ne güzel bir söyleyiştir. Kabristan, mezarlık filan demeyip semti hamuşan diyor. Suskunlar semti. Yani orada bulunanlar, oranın sakinleri yüksek sesle konuşmuyorlar o kadar. Tek fark bu. Yüksek sesle konuşmuyorlar. Yoksa lisan-ı halleriyle irfan sahiplerine, ibretle bakabilenlere zaten diyecekleri var ve demekteler. Dinleyecek can kulağı, anlayacak idrak ve ehli dil sahibi irfan ehli gerekiyor. İnşallah bizler onlardan oluruz. Sakınırsın konmasın üstüme dersin bir meges, bilirken yiğserdir seni ahir marumur. Sen şimdi nazik tenini sinek bile incitmesin diye tedbir alıyorsun ama bilmez de değilsin. Kıyamadığın o tenin yılan ve karınca için yemden başka bir şey değildir. Hikayemize geldi sıra. Adam tüccar idi. İstanbul'dan kalkar, bazen Hind'e, bazen Çin'e, bazen Sind'e, bazen Maçin'e giderdi. Çok uzak yerlerden getirdiği kıymetli malları satar geçimini temin ederdi. Hindistan'a gideceği bir yolculuk öncesinde ev ahalisiyle helallaştı. Gidip gelmemek, gelip görmemek var. Hakkınızı helal edin dedi hepsine tek tek. Kafesteki kuşu da unutmadı. O güzelim kuşla da, dudu kuşuyla da helallaştı. Biz dudu deriz, tutidir, papağandır. Helallaştılar. Kuş selametledi, uğurladı sahibini. Hindistan'dan bir isteğin var mı diye sordu sahibi. O da dedi ki, oradaki arkadaşlarıma, oradaki kuş kardeşlerime selamımı söyle. Bana diyecekleri bir şey var mı? Bir mesajları var mı? Söylerlerse getirirsin. Olur dedi tüccar. Gitti. Ticaret işini bitirdikten sonra ormana daldı. Ve ortalık yerde bağırdı. Ey kuşlar dedi. Size filan kuştan selam getirdim İstanbul'dan. Aleyküm selam dediler hepsi. Bir mesajları varsa getir diye de beni görevlendirdi. Var mı bu diyeceğiniz? Ben geri döneceğim dedi. Kuşlar hep birden ağaçlardan ölüp düşüverdiler yere. Bir baktı ki binlerce kuş ölmüş. Çok pişman oldu zavallı tüccar. Keşke demeseydim dedi. Mesaj istedim hepsi neyse artık onların arasındaki dil. Öldüler dedi. Bir kuş kıtaline sebep olduğu için, katliamına sebep olduğu için pişman vaziyette döndü. Evde herkesle hoşamedi edildikten sonra dudu kuşuna haberi vermekten çekiniyordu, üzmekten korkuyordu. Ama kuş bir şeyler anlamıştı. Çaresiz emanet üzerinde tabii söylememek de olmaz. Hindistan'daki kardeşlerime selamım iletildi mi dedi kuş. Evet dedi tüccar. Peki bana bir mesajları var mı deyince artık söylemek zorunda kaldı. Maalesef öldüler dedi. Bilemediğim bir sebeple ben buna sebep oldum diye de çok üzülüyorum ama durum budur öldüler dedi. Ha teşekkür ederim anladım dedi kuş. Ne anladınsa ben anlayacağımı anladım dedi. Allah razı olsun sen işine bak dedi. Adamcağız yattı. Ertesi sabah kalktı baktı kafeste kuş yok. Aradı kafesin dibine düşmüş ölmüş yatıyor. Allah Allah dedi. Kime dokunsak ölüyor. Zavallı kuşu gayet üzgün biçimde cesedini aldı.
Pencereyi açıp dışarıya attı fakat pencereden dışarı çıkan kuş uçmaya başladı, karşı dala kondu. Kendisine hile yapıldığını anlayan tüccar işin sebebini sordu. Nedir bu hal dedi, bari öğret meseleyi de öğreneyim. Hindistan'daki kardeşlerim bana şu mesajı gönderdiler. Yaşamak için ölmek gerek.